Arkadaşlar hepinize merhaba. Megane aracımın 120 binlik bakımını yaptırdım ve neler değişti, neler yapıldı bunlardan bahsedeceğim. Ve 120 bine gelene kadar bu aracın başından neler geçmiş, hangi arızalarla karşılaşmış, hangi parçalar servis garantisi içerisinde değişmiş, hangileri değişmemiş gibi konulara da değineceğiz. Aracın detaylı bir test videosu paylaşıyorum, YouTube kanalında var. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Hemen araçtan da kısaca bahsedeyim. Megane 4 1.3 TCE 2020 model. Aldığımda 110 bin kilometredeydi. Şu anda 120 bin kilometrede. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Çünkü gerçekten abone oranımız çok düşük. Ve Renault Port uygulamasından bahsetmek istiyorum. Eğer bu uygulamayı indirirseniz ve aracın bakımlarını serviste yaparsanız serviste neler yapılmış, aracın tüm geçmişini görebiliyorsunuz. Ben bu uygulamayı çok beğendim. Başka firmalarda var mı bilmiyorum ama Renault gerçekten bu konuda takdirimi aldı. Şimdi hemen bakımda neler yapılıyor onlardan bahsedelim. Kilometre ve yıl bazlı olarak bakımlar yapılıyor biliyorsunuz. Renault Megane'da 20 bin kilometre ve 1 yıl hangisi önce gelirse 20 bin kilometre olması bence güzel bir şey. Şöyle ki pek çok Japon aracında hep 10 bin kilometrede bu zamana kadar bakım yaptırdım. 20 bin kilometre olmasını istiyordum. Zaten Avrupa'da genellikle hep 20 bin kilometrede, 15 bin kilometrede bakım yapılır. Nedense işte belki biraz duygusal sebeplerden dolayı Japon araçlarında 10 bin kilometrede yapılıyor bu bakım. Her 20 bin kilometrede neler değişiyor? Motor yağı, yağ filtresi, polen filtresi ve hava filtresi her 20 bin kilometrede değişiyor. Her 60 bin kilometrede fren hidroliği ve bujiler değişiyor. Her 80 bin kilometrede antifriz değişiyor. Her 100 bin kilometrede alternatör kayışı ve makaraları değişiyor. Her 120 bin kilometrede ise arkadaşlar 60 binin katı olan fren hidroliği, bujiler ve ek olarak şanzıman yağı değişiyor. Şimdi bu zamana kadar bu aracın başından neler geçmiş ondan bahsedeyim. 22 bin ve 25 bin kilometrede şanzımanla ilgili bazı sorunlar servise iletilmiş. Ne gibi? Vites geçişlerinde sarsıntı ve vuruntu tarzında problemler olmuş. Daha sonra 32 binde garantiden şanzıman değişmiş. Biliyorsunuz 7 ileri çift karbon ve yağlı bir şanzıman var. 40 bin kilometrede yani araç alındıktan 2 yıl sonra aküsü değişmiş. 80 bin kilometrede ön ve arka fren balataları değişmiş. Bu araç biraz uzun yolda kullanıldığı için 80 bin kilometre, fakat İstanbul'da ya da yoğun trafiğe giriyorsanız öyle söyleyeyim, balataları muhtemelen biraz daha erken değiştirmeniz olası bir durum. 100 bin kilometrede su pompası değişmiş. Bu aracı test ettiğimde yorumlara yazmışlardı. Su pompası ve termostata dikkat edin diye. Özellikle ayda bir defa olsun mutlaka motor soğutma sıvısını kontrol edin. Seviyede herhangi bir düşüş olmasın. 115 bin kilometreden sonra benim aracımda da ön takımdan ses gelmeye başlamıştı. Takır tukur yapıyordu böyle. Daha sonra böyle bir kontrol ettim ve Z-Road'larda sıkıntı olduğunu gördüm, zaten birazdan göreceksiniz onu. 120 bin kilometrelik bakımda da her iki rotu değiştirdim. Normalde Z-Road piyasada biraz daha ucuza bulunabiliyor, fakat ben 2 yıl garanti kapsamında olduğu için serviste değiştirdim. Onun da bilgisini vereyim. Bir de serviste akünün zayıf olduğu söylendi, fakat ben biraz daha fatura artmasın diye, kabarmasın diye bataryayı daha sonraya erteledim. Takip ediyorum. Havalar soğuduğunda muhtemelen başıma bir iş çıkaracaktır diye düşünüyorum. Aracın bakımı yaklaşık 2,5-3 saat kadar sürdü. Bakımdan sonra aracı bir de yıkadılar. Motoru da biraz temizlemişler. Onların da görüntüsünü getiririm size. Daha sonra aracı teslim aldım ve faturayı ödedim. Faturayı da şöyle göstereyim size. Toplamda 32.266 lira tuttu. 3'e de böldüler, bunu da söyleyeyim. Bu arada kullanılan motor yağı 530 RN 720 olarak geçiyor ve 5.4 litre. Motorun 1.3 litre olduğunu düşünürsek 5.4 litre iyi bir değer. Belki de bundan dolayı 20 bin kilometrede bir değişiyor. Fakat malzemeleri göstereceğim size. Polen filtresinin durumu gerçekten iyi değildi. Hava filtresinde çok fazla büyük bir sıkıntı yoktu. Araçla ilgili yapılan tüm işlemler ve bunların faturalandırması tarih olarak da burada gözüküyor. 26 Eylül tarihinde yaptırmışım. Ona göre sizler fiyat alabilirsiniz. Renault servislerinden fiyat alıp gitmenizi de öneririm. Şimdi malzemelere bir bakalım isterseniz. Eldivenlerimi giydim. Hemen bujilerle başlayalım. Bunlar düşebilir çünkü. Şöyle odaklamasını da yapayım. Evet, bujiler gördüğünüz gibi tabii ki biraz hasar almış ama şöyle baktığımda herhangi bir problem ben göremiyorum.
hiçbirinde bir problem yoktu. Fakat 60.000 olduğu için hepsi değişti. Yağmur da başladı. Hemen devam edelim hava filtresiyle. Hava filtresini aldığım gibi böyle poşete koymuştum. İlk defa burada şöyle bir vurayım. Hava filtresi şöyle bakalım. Yani çok kötü değil. Gerçekten çok kötü değil. Fakat polen filtresi, bunu gördüğümde gerçekten üzüldüm. Biz buradan mı hava alıyoruz dedim. Polen filtresinin içi rezalet arkadaşlar. Gerçekten çok kötü. Çok kötü. Yani şöyle bir vursam neler neler çıkacak. Gelelim rot kollarına. Rot kollarından bir tanesinin durumu biraz daha iyiydi. Fakat ben çift olarak değişmesinin daha uygun olduğunu düşündüm. Çünkü onda da ses yapıyordu ama diğer taraf işte bu şekilde açılmış, takır takır ses yapıyordu. Bir de servis kayıtlarında Apple CarPlay ile ilgili bir sıkıntı vardı. Şöyle ki Apple CarPlay işte bağlantısında problem yaşanıyor diye. Onu ben de yaşadım ve şu şekilde bir çözüm buldum. Hala ne yazık ki devam ediyor. Muhtemelen yazılımsal bir problem var. Apple CarPlay'de herhangi bir sıkıntı yaşarsanız şuradaki düğmeye uzun süre bastığınızda bu kendini resetliyor arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim size. Gitti. Basmaya devam ediyorum. Ve daha sonra tekrar gelecek. Evet. Bu geldiğinde muhtemelen Apple CarPlay bağlantınızda herhangi bir problem kalmayacaktır. Servis kayıtlarındaki bir diğer sıkıntı da üst taraftaki bu aydınlatmadan bir problem geldiği yönündeydi. Şu an buradan bir ses gelmiyor fakat daha önce biraz fazla kurcalanmış herhalde. Üst taraf böyle biraz aşağıya sarkmış. Onu da görüntüsünü ekrana getiririm sizlere. Sizler de Megane 4 aracınızla ilgili yaşamış olduğunuz sorunlar varsa mutlaka yoruma yazın. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir diyoruz. Çünkü paylaşıyorum, YouTube kanalındayız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.